Kıymetli arkadaşlar, iyi bir haberim var. Tüketici mahkemesinde açtığım davada mahkeme aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesi kararı verdi. İnanıyorum ki Hyundai Türkiye yani Hyundai Assan ve yetkili bayisi Nev Otomotiv yetkilileri benim bu mağduriyetimi sonlandırarak mahkeme kararını uygulayıp aracın ayıpsız misliyle değişimini yapacaktır. Çünkü ben bu süreçte gerçekten de maddi manevi olarak çok yıprandım. Cumhuriyet Başsavcılığına hakkımda bir suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Asliye Ticaret Mahkemesi'nde bir tazminat davası açıldı bana ve 100.000 TL'lik bir tazminat talep edildi. Hyundai Türkiye vekilleri aracılığı ile bu süreçleri bana karşı başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sürecini başlattı ve bir bilirkişi atadı. Sayın bilirkişi kapsamlı bir raporu savcılığa sundu. Özetle ifade özgürlüğü kapsamında markayı kötüleyici bir ifade kullanmadığım, genel itibariyle aracımdaki arızalarımdan bahsettiğim paylaşımlarımın haksız rekabet fiili suçunu teşkil etmediği kanaatini sayın savcılığa sundu. Savcılık ise dosya kapsamını, bilirkişi raporunu ve benim savunmalarımı ve sunduğum belgeleri inceledikten sonra kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Gerekçe olarak ise soyut iddialardan başka dava açmayı gerektirecek bir delil olmadığını belirterek kararını verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı kararına itiraz ederek sulh ceza hakimliğine başvurdular. Sulh ceza hakimliği ise yapılan bu itirazla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği kararın gerekçesinin dosya kapsamı değerlendirildiğinde uygun olduğu ve kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddine kararını verdi. Bir de bana bir tazminat davası açmışlardı. Tazminat davası sürecinde mahkeme bir bilirkişi atadı. Sayın bilirkişi detaylı bir raporu hazırlayıp mahkemeye sundu. Mahkeme ise konuşmalarımın eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, yapılan yargılama sonunda ispatlanamayan davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur diyerek davanın reddine demiştir. Sosyal medyadan çok fazla soru geliyordu. Uzun zamandır da paylaşım yapmadığım için bana karşı açılan bu davadan ve Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusundan beri bir paylaşımda bulunmadığımdan dolayı bu kamuoyunu bilgilendirme görevini kendimde hissettim. Sürecim bu şekildedir. Aracın ne durumda derseniz tüketici mahkemesinin kararından anlaşılacağı üzere araç ayıplı ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi kararı verildi. Ben inanıyorum ki Hyundai gibi global büyük bir marka ve büyük bir yetkili bayisi olan Nev Otomotiv mahkeme kararını uygulayarak benim bu mağduriyetime daha fazla kayıtsız kalmayacaktır ve aracımın ayıpsız misliyle değiştirilmesini sağlayacaktır. Çünkü ben bu süreçte gerçekten de çok mağdur oldum. Hyundai ve yetkili bayisi Nev Otomotiv'e kurumsal mail adresleri üzerinden, iletişim ağlarından başvurularımı yaptım ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesini bekliyorum artık. Bu video vesilesiyle de markanın yetkililerine ulaşabileceğimi düşünüyorum. Çünkü defalarca müşteri hizmetlerine aramalar yaptım. Kurumsal maillerinden de yazdım. Ancak henüz bir dönüş almadım. İnanıyorum ki bu video vesilesiyle de marka yetkilileri sesimi duyacaktır ve bu mağduriyeti göreceklerdir. Dava konusu dışında dava sürerken aracımın aküsü bitti. Ücretli olarak değiştirdim. Aracımın oksijen sensörü bozuldu. Onu da ücretli olarak değiştirdim ve yetkili serviste yaptım bu işlemleri. Davalar olduğu için aracımı daha uygun fiyatlara dahi satma şansım da olmadı ve çok yönlü mağdur oldum. Şu an için durum bundan ibaret. Selamlar, sevgiler.